Merhaba arkadaşlar. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Apple yeni iPhone 15 serisi telefonları tanıttı. Tanıtımı izleyip biraz araştırma yaptıktan sonra edindiğim bilgileri ve fikirlerimi sizlerle paylaştığım bir video hazırlamak istedim. Bu sene de yine aynı geçen sene olduğu gibi 4 adet telefon tanıtıldı. Bunlar iPhone 15 ve iPhone 15'in büyük hali olan 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro'nun büyük hali olan 15 Pro Max. Tanıtıma 15 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi olan iPhone 15 ile başlamak istiyorum. Aslında tüm modeller dolar bazında geçen yılla aynı fiyatla tanıtıldı. Fakat kurdaki artıştan dolayı en düşük fiyatlı iPhone 15 128 GB olan versiyon bile 49.999 TL'den satışa çıktı ülkemizde. Tasarım kısmına baktığımızda 15'te kamera sayısı yine artmadı. Maalesef 2 kamerayla geldi ve geçen yılki iPhone 14'e gerçekten çok benziyor. Tasarımdaki en bariz fark ön yüzeyde artık çentik yerine dinamik adanın tercih edilmesi. Geçen yıl dinamik adayı sadece Pro modellerinde görmüştük. Renklerde ise geçmiş yıllara göre çok daha açık tonlarda pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah renkler tercih edilmiş. Ve ben bu renkleri gerçekten çok beğendim. Ekran kısmına geçtiğimizde yine 14'ten alışık olduğumuz maalesef 60 Hz'lik 6.1 inçlik Super Retina ekran kullanılmış. Bu tanıtımda benim için en büyük hayal kırıklığı maalesef bu 60 Hz'lik ekran oldu. İşin aslı 120 Hz bir ekrana sahip telefondan bu telefona geçiş yapmayacaksanız çok sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Ama 50 bin lira para verdiğimiz bir telefonda da insan haliyle 120 Hz'i görmek istiyor. Ama ekranda 14'e göre büyük gelişmeler de var. Özellikle parlaklık kısmında. iPhone 14'te karşımıza maksimum 1200 nitlik bir ekran çıkıyordu. Bu Pro modellerinde 2000 nitti. 15'te ise 15'in baz modelinde ise 2000 nite kadar bir parlaklık sunuyor. Bu da güneş altında ekranı görmenin artık daha kolay olacağı anlamına geliyor. Boyut ve ağırlık konusunda ise ekranda da gördüğünüz gibi sadece birer milimlik ve birer gramlık farklılaşmalar var. Neredeyse birebir aynı boyutta ve aynı ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. İşlemciye geçtiğimizde ise Apple'ın iPhone 15'te geçen sene 14 Pro ailesinde kullandığı A16 Bionic işlemciyi tercih ettiğini görüyoruz. Ki bu işlemci gerçekten çok hızlı, bir telefon için kesinlikle yeterli ve uzun süre boyunca da yeterli olmaya devam edecek bir işlemci. Kamera özelliklerine baktığımızda ise en bariz farklılaşma 48 megapiksele çıkan ana kamerada. 48 megapiksellik bu değeri daha önce iPhone 14 Pro ailesinde görmüştük. Yine 14'ten farklı olarak 2x optik zoom yapabilen bir kamera var. Fakat bu kamerada optik zoom'a geçtiğinizde 12 megapiksellik bir değer elde ettiğinizde söylemek gerek. Ve maalesef yine makro çekim yok. Bence iPhone 15'in kamerasında en zayıf kaldığı nokta bu makro çekimlerle alakalı. Keşke 3 kameraya geçip bir kamerayı da makro çekimler için kullansaydı. Kamera konusunda öne çıkan diğer iyileştirmeler, tanıtımda da bahsettikleri, artık insan veya kedi köpek fotoğrafı çektiğinizde portre moduna geçmeseniz bile derinlik bilgisi de alınıyor. Bu sayede isterseniz fotoğrafları daha sonradan portreye dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca portre modunda çekilmiş fotoğraflar çekim sonrasında odak kişisini değiştirebiliyorsunuz. Yani odağı farklı yerlere alabiliyorsunuz. Ayrıca tanıtımda artık daha kaliteli fotoğrafların daha az yer kaplayacağı bilgisi de paylaşıldı. Güç ve pil konusunda miliamper olarak bir artış var. Ama muhtemelen ekran parlaklığındaki artıştan dolayı kullanım ömründe herhangi bir iyileştirme olduğunu söylemiyor Apple. Artık tip C'ye dönüşen şarj soketiyle 20 wattlık adaptörle şarj edebiliyorsunuz ve veri akışı sağlayabiliyorsunuz. 15 Plus için ise bu söylediklerimin hepsinin birebir geçerli olduğunu, sadece 6.7 inçlik daha büyük bir ekran ve daha büyük bir bataryaya sahip olduğunu, bu sayede 15 Plus'ın kullanım süresinin çok daha uzun olduğunu söylemek yeterli olur diye düşünüyorum. 15 Plus'ın 128 GB'lık versiyonu ise 56.999 TL'den başlıyor. Pro modellere geçtiğimizde ise en düşük fiyatla karşımıza 15 Pro'nun 128 GB'lık versiyonu çıkıyor ve 64.999 TL'den başlıyor. Pro Max'te ise minimum 256 GB'lık seçenek sunuluyor ve fiyatı 76.999 TL'den başlıyor. 1 TB'lık versiyonu da tanıtılan en pahalı iPhone 92.999 TL'ye çıkıyor. 15 Pro tasarım olarak 14 Pro'ya çok benzese de sunulan renkler ve titanyum tasarımla gerçekten çok üst sınıf bir telefon olduğunu hissettiriyor. 14 Pro'da da cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasalarını bayağı övmüşlerdi ama titanyum ağırlığı da gerçekten düşürdüğü için bence övgüyü hak ediyor.
14 Pro'nun 206 gram olan ağırlığı 15 Pro'da 187 grama düşüyor ve 171 gram olan 15'e gerçekten değer olarak yaklaşmış. Bence bu hafifleşme durumu özellikle Pro Max severlerini sevindirecek. Çünkü Pro Max'ler gerçekten çok yüksek ağırlıklara ulaşabiliyordu ve elde uzun süre kullanımlarda ağrı yapıyordu. Boyutlarda ise gördüğünüz gibi çok büyük bir değişim söz konusu değil. Pro ailesinin işlemcilerine baktığımızda ise 15 Pro'lar ilk kez Pro olarak isimlendirilen çok iddialı A17 Pro işlemcisini kullanıyor. Ayrıca Pro ailesinde Apple'ın senelerdir klasikleşen zil sesi açma kapatma düğmesi yerini eylem düğmesine bırakıyor ve bu düğme farklı işlevler için özelleştirilebiliyor. Bu 15 ve 15 Plus'ta yok. 15 Pro ve 15 Pro Max kameralardaki optik zoom oranları konusunda anladığım kadarıyla ayrışıyor. 15 Pro'da 14 Pro ailesinde olduğu gibi 3x optik zoom var. 15 Pro Max'te ise 5x optik zoom özelliği konulmuş. 15 Pro ailesi Type-C soketine geçmekle birlikte USB 3.0 desteği de sunuyor ve 20 kata kadar daha hızlı veri aktarım yapabileceğini söylüyor. Yani eğer verilerinizi bilgisayara kabloyla aktarıyorsanız bu işlemi artık çok daha hızlı yapabileceksiniz. Apple tanıtımda Pro ailesinden bahsederken en fazla iPhone 15 Pro'ların oyun performansı üzerinde durdu. Işın izleme teknolojisi sayesinde grafiklerde çok daha fazla akıcılık ve gerçeğe yakınlık hissi sağladığından bahsetti. Ayrıca 15 Pro ailesindeki oyunların PlayStation 5 kolu bağlanarak da oynanabileceğini söyledi. Görüntü aktarımı sayesinde görüntüyü TV'ye aktarıp PlayStation 5 kolu ile oyun oynama deneyimi sunması işler yakın gelecekte oyun konsollarına rakip olacak seviyeye ulaşır mı acaba diye de düşündürüyor. Pro Max ve Pro'nun yine en önemli farkı tabii ki 6.1'den 6.7 inçe çıkan ekran boyutu ve buna bağlı olarak artan alanla birlikte çoğaltılabilen batarya kapasitesi. Ve daha önce söylediğim gibi Pro Max'in artık 5x optik zoom yapabiliyor olması. Peki durumlar böyleyken siz hangi iPhone 15'e sahip olmak isterdiniz? Bunu da yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.